Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanlar için kolay tığ işi bebek battaniyesi örgü desen anlatımı ile yine karşınızdayım. Yapımı çok kolay, çok hızlı ilerleyen bir çalışma. Şöyle arkasına da bakalım. Bebek battaniyesi ya da birçok farklı projenizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, çok hızlı ilerleyen bir model. Hemen ipim ve tığım hakkında da bilgi vermek istiyorum. 3,5 milim bir tığ kullandım. İp olarak anti-peeling özelliğine sahip bebe yünleri kullandım. Dilediğiniz markaların bebek örgü iplikleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen kolay örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve zincir yapımı ile başlayalım. Zincir sayımız 5 ve 5'in katları artı 2 şeklinde olmalı. Zincir sayınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bebek battaniyeleri 90x90, 100x100 ebatlarında yapılmakta. Sizler de zincirinizin sayısını bu ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Ben de şimdi küçük bir numune olarak anlatacağım. Zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Evet, 20 tane zincirimi hazırladım. 5'in katı olacak şekilde. Sonda artı 2 taneyi daha ilave yapalım. Ve 3. zincire batarak üstüne almadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yana batıyorum. Sık iğne. Zincirimizin sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Evet, tamamlayalım. Evet, 20 tane sık iğnemi hazırladım. Sona kadar devam ettim. Şimdi desenimizi yapmaya başlayalım. Dönüşlerde 4 tane zincir yapalım. Üzerine 2 kere sarıyorum ve ilk boşluğuma batarak üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra üzerine bir kere sarıp bu trabzanımın üstündeki 2 tane ilmeği şu şekilde alıyorum ve buradan bir ilmek çıkarttım. Tığımda toplam 3 tane ilmek var. Tekrar üzerine sardım. Yine trabzanımın altındaki kısımdan tekrar 2 tane oradan ilmek çıkardım. 2 tanenin arasından battım. Şu an toplam 5 tane ilmek var. Şimdi sıradaki boşluktan da üstüne almadan ilmek çıkartıyorum. Tığımda toplam 6 tane ilmek var. Önce 3 tanesini çıkartıyorum. Tekrar 3 ilmek. 2 tane kaldığında ilmeklerimi tamamladım. Şimdi bu aradaki boşluklara basarak ilmek çıkartacağız. İlkini buradan, sonra buradan yapalım. Üzerine bir kere sarıyorum ve bu aradan battım. İlmeğimi çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. Üstüne sardım. Alt boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Şu an 5 tane ilmek var. Yine sıradaki ilmekten, zincirden, sık iğneden ilmek çıkarttım. 6 tane ilmeğim var. Önce 3, sonra 3 ve sonra 2 tane ilmeğimi çıkarttım. Yine aynı şekilde devam edelim. Bir kere sardım. Üstteki boşluktan ilmek çıkarttım. Alttaki boşluktan
ve sıradaki sık iğnede. Üstüne aldım. Toplamda zincirim hariç 1, 2, 3, 4, 5 kere sık iğnemizden ilmek çıkarmış olduk. Şimdi ne yapıyorum? Bir başka desene geçmek için üzerine 2 kere sarıp sıradaki sık iğneme batarak üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Yine üstünden 2 tane ilmeği alarak çıkarttım. Yine üçlü trabzanımın 2 tane ilmeğinden ilmek çıkartıyorum. Şimdi sıradaki aynı şekilde devam edelim. Üst boşluktan, alt boşluktan ve sıradaki sık iğneden. Burada da 5'i tamamlayalım. Şu an toplam 3 tane oldu. Devam edeceğim. Evet, toplam 5 tane yaptım. İkinci desenimi de oluşturdum. Şimdi yana üçlü trabzan yaparak yeni bir desene geçeceğim. Evet, üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Evet, sol kenarı birlikte yapalım. Üzerine yine 2 kere sardım. Üçlü trabzanımı yapıyorum.
4 tane oldu. Son 5.'yi de yapalım. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Beş tane yaptıktan sonra başlangıçtaki gibi bir trabzan yapmamız lazım. Onun için burada 2 kere dolayarak 2 zincirle geçmiş olduğum noktaya da batıyorum. Ve burada bir trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Ve sıramı tamamladım. Desenimizin ilk sırasını oluşturmuş bulunmaktayız. Bu şekilde sizler de zincirinizin, sık iğnenizin sonuna kadar yapıp sol kenarda bu şekilde bitirmelisiniz. Bir üst sıraya çıkalım. 2 zincir ve çeviriyorum. Buradaki ilk başlangıçtaki boşluğumu atlayarak bir sonraki boşluğa batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Artık hiçbir sık iğneyi atlamaksızın sona kadar devam ederek bu sırayı da sık iğne olarak tamamlıyorum. Sona kadar devam edelim. Evet, sona kadar devam ettim. Burayı da birlikte bitirelim. Sonuncuyu da buradaki trabzanın üstüne batarak sık iğnemi bitiriyorum. Bir üst sıraya yine desen tekrarı yapacağız. 4 tane zincir yapalım ve çevirdim. Buradaki desenin aynısını üst sıraya uygulayalım. 2 kere sardım. Zincirimin dibindeki ilk boşluktan başlayarak üçlü trabzan yapalım. Üzerine aldım. Desen tekrarını uygulayalım. Beşinciyi yapıyorum. Zincirim hariç 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkarttıktan sonra yeni deseni yapmak üzere üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve aynı desenin tekrarını üst sıraya uygulayarak sona kadar, yani sol kenara kadar devam ediyorum. Sol kenarda yine üçlü trabzanla bitiriyorum. Orayı da göstereceğim. Ben şimdi sona kadar devam edeyim. Ve bu şekilde sonda tekrar buluşalım. Evet, beşli gruplarımı tamamladım. Yine sol kenardayım. Burada iki kere sararak üçlü trabzanla bitiriyoruz. Yine ve 2 tane zincir yapıp döndürdüm. İlk boşluğu atlayarak yine yan yana sık iğnelerle sıramızı tekrarlıyoruz. Desen tekrarı yapmış oluyoruz. İstediğiniz ende ve boyda bebek battaniyesi ya da örgü, farklı örgüler yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapıyorsak son sıramız yine bu sık iğne sırası olmalı. Bu şekilde bebek battaniyenizi tamamlayabilirsiniz. Yine bebek battaniye kenar modeli yapmak isterseniz videomun sonuna sizler için bırakacağım linke de göz atarsanız uygun bir modeli beğendiğinizi uygulayabilirsiniz. Hemen büyük desenden tekrar bakalım. Oldukça kolay ve güzel bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.